Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen hafta bıraktığım yerde değilim fark ediyorsanız. Bazı problemler yaşadık. İlk bölümden hatırlayan arkadaşlar vardır. Hani benim bu seriyi başlatma amacım neydi? Bazı sorunları beraber yaşayalım, beraber çözelim de. O yüzden bu sorunların yaşanmasına müsaade ettim. Bir hafta geçmesini bekledim. O yüzden çarımız sadece 72 levele gelebildi. Normalde 74-75 level olmasını bekliyordum ben de. Geçen hafta da öyle söylemiştim. Şimdi bu sorunlarımız neler? Biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikle bu çarı geçen hafta Rak Dağı'nda göreve bırakmıştık. Yalnız şöyle bir problem oluştu. Şimdi otomatik olarak botun aldığı güzergah, mesela biz şuradan şu bölgeye kasmaya bırakmıştım ben. Mantıken buradaki Karakoram yolunu kullanarak buraya gelmesi lazım. Ama maalesef bot kendisi bir tane alternatif yol türetmiş. Şuradan Semerkant'a gelip köprüden geçip şuradaki köprüden bir daha geçip buradan koştura koştura buraya gelmeye kalktı. Yani neden öyle yaptığını anlayamadım açıkçası. Mesafe olarak kesinlikle bu yol daha kısa. Ama bazı durumlarda kendiniz script çekmeniz gerekebiliyor. O yüzden ben de birkaç günlüğüne başıboş bırakmıştım çarı. Sürekli yani şuradaki 85-87 level canavarları yata kalka kasamamış. O yüzden bir iki gün önce ben tekrardan taklamakana getirdim çarı. Şimdi bugün o sorunları beraber çözeceğiz. Ondan sonra tekrardan Feeder Mask'ı bırakıp oradaki görevimizi tamamlayacağız. Yani bugün yapacağımız birinci şey, sorunu çözeceğimiz olay bir script çekme olayı olacak. Şimdi ikinci olarak yaşadığımız sorun ne? Fark ediyorsanız artık speed scroll'larım bitti. Yani oyunun ilk başta bize ücretsiz verdiği 50 tane scroll'umuz bitti. Tokenlerle de artık scroll alamadığımızı konuşmuştuk 71 levelden sonra. O yüzden speed scroll sorunu yaşıyoruz. Şimdi biz burada cimri de bir oyuncu olduğumuz için fiyat performans yolunu nasıl yapabiliriz? Onu konuşacağız. Mesela bizim şurada training area'ya geldikten sonra, kasılma alanına geldikten sonra çok fazla scroll kullanmasına gerek yok. Bizim için önemli olan şu mesafeyi, yani hızlı koşarak gelsin ama artık tovna geldiğiz, kasılma alanına geldiği zaman scroll basmayı bırakması lazım. İkinci olarak çözeceğimiz sorun o. Yani sadece yolu scroll'la geçme fikri. Üçüncü olarak çözeceğimiz problem ise artık ufak ufak level kasması zorlaşmaya başladı. Bu oto LTP ayarlarını yapacağız. Biz solo olarak kastığımız için hem otomatik olarak diğer arkadaşların partilerine nasıl katılınır, hem de kendi oto partimizi, oto LTP partimizi nasıl kurabiliriz, o ayarları yapacağız. Çünkü bu küçük bir detay gibi gözükebilir ama siz burada dörtlü partiyi tamamladığınız zaman %10, %11 civarında X artışı oluyor. Uzun vadede bunun da katkısı çok fazla. Şimdi bu sorunları çözmeye başlayalım sırayla. Script'i en sona bırakıyorum. Onun için şehre dönüp tekrardan Rak Dağı'na bir yürütmem gerekecek çarı. Şimdi ikinci problemden başlayalım. Neydi? Bizim speed scroll sorunumuz vardı. Şu an benim çantamda %50'liklerden bir 9 tane almıştım. Normalde bir de bunun %100'lükleri var. Onların tanesi 300-250k civarında. Bunlarsa 90k civarında. Tabii ki biz cimri olduğumuz için şu %50'likler bile bizim işimizi görür. Bu yarım saatlik bir scroll bizim yani kasılma alanımızı 10 dakika içerisinde falan getirir. Öbür türlü bizim şu hızla Rak Dağı'na gitmemiz zaten 15-20 dakika sürüyor. O yüzden o sorunu bir şekilde bertaraf etmemiz lazım. Şimdi öncelikle bunun için scroll'u otomatik olarak bir bottan bastırmamız lazım. Hemen bot sayfasına geçiyoruz. Şimdi şurada sol taraftan Protection kısmına geliyoruz. Yukarıdan Scrolls. Şimdi buraya geldiğimiz zaman basabileceğiniz scroll'ları burada zaten koymuş. Şimdi biz buradan Speed'i işaretlediğimiz gibi otomatik olarak o scroll'ları basmaya başlayacak. Bir de şurada sağda iki tane ayrı bir seçenek var. Bunlar ne diyor? Only use while tracing. Yani parti olarak kalabalık kasan arkadaşlarımız için birbirlerine trace attığı zaman kullansın.
ya da sadece botladığı zaman kullansın. Bunlar bizim şu anlık bir işimize yarayan özellikler değil. Şimdi ben buradan bunu aktif ettiğim gibi direkt speed scroll'u bastığını göreceğiz oyunda. Şimdi burayı aktif edip tekrardan oyuna dönelim. Evet, gördüğünüz üzere scroll'umuzu bastı. Şimdi diyeceksin ki Ersin, bu 9 tanesini bu sürekli basacak. Yani bunu nasıl çözeceğiz? Biz yani kasılma alanında basmasını istemiyoruz. Onun için de şuradan ton kısmına gideceğiz. Burada Drag of Wind. Bunu seçip aktif hale getirip, yani buradan biz potumuzu vesairemizi otomatik kaldırdığımız yerden bahsediyorum. Quantity kısmını 1 olarak işaretleyeceğiz. Yani mantıken şehre döndüğü zaman sadece tek bir scroll alsın ki ilk başta bassın, kasılma alanına gittikten sonra elinde scroll kalmayacağı için basamayacak. Ne yapacak? Ya öldüğü zaman ya da şarj doldurmak için şehre return atıp çık gir yaptığı zaman şehir turunu tamamlayıp tekrar bir adet scroll alıp onu basıp kasılma alanına gelmiş olacak. Hani benim bulabildiğim yol bu şekilde. Hani daha kısa bir yol bilen arkadaşlar varsa sadece hani koşu yolunda bassın vesaire gibi. Ben bu şekilde bu sorunu çözüyorum. Yani en mantıklısı da en ucuz yoldu daha doğrusu. Mantıklı yol bu. Öbür türlü biz 24 saat boyunca bu scroll'ları otomatik bastırmaya kalkarsak bir de o %100'lüğü bastırdığımızı hayal edelim. Tanesi 250k. Yani nereden baksanız günlük 6-7 M sadece scroll parası veririz. Ay'a vurduğunuz zaman 200-250 M gibi yüksek bir rakam çıkar. Hele ki şu an gold çok değerli Kratos'ta. O yüzden hadi gold ucuzladığı zaman biraz daha full otomatiği alabiliriz ama şu an için pek gerek yok. Bu arada çarımız ufak tefek gold da toplamaya başladı. Yine topladığımız elixirleri vesaire satıyoruz. 18 M civarında goldumuz oldu. Bu 9 degree itemlere ufak ufak bakmaya başladım. Böyle san bir silah ya da kıyafet vesaire denk geldiği zaman artık alacağız. Ya da bir job parça denk getirebildiğim zaman full blue olanlardan parça parça toplamaya başlayacağız. Avatar dress olabilir aynı şekilde. Ya da ucuz yollu bir devil vesaire olursa şu an o VIP çektikten sonra aldığım silk itemlerinin hiçbirine dokunmadım. Onları bekletiyorum yani doğru zaman için. Belki hani çok kelepire bir şey denk getirirsek onlardan birkaç tanesini satma yoluna gidebiliriz. Şimdi ikinci problem dedik. LTP ayarları. Şimdi biz bu LTP'yi yaparsak canavarın tanesi bize 3780 X veriyor. Onu aktif ettiğimiz zaman yaklaşık olarak 4150'ye falan yükselmesi lazım. Bu da az bir oran değil. Şimdi o LTP ayarlarını nasıl yapabileceğimizi konuşalım. Tekrardan bot sayfasına geliyoruz. Şuradan parti kısmına geliyoruz. Yukarıda matching diye bir alan var. Buraya tıkladığımız zaman burası bizim otomatik olarak parti ayarlatabileceğimiz yer. Şurada auto form party matching tıkladığım zaman otomatik olarak bu partiyi sürekli açmaya başlayacak. Şimdi biz LTP açacağımız için oyuna gelip şuradaki parti ayarlarından ikisini de LTP yani hem exp hem de item kısmının kişisel olan bölüme getirmeniz lazım. Yani şöyle yaparsak otomatik olarak 8'i parti kuracak. Biz buradan şunları LTP ayarına getirip oyuna tekrardan dönüyoruz. Bota pardon. Şimdi level sınırını burayı 1 değil de hani 30-40 falan da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize göre ben genelde 1'de bırakıyorum. Mesela buraya title kısmına hemen yazalım. LTP 724 Thief. Bir de yanına da yazalım. YouTube Lord Rose diye. Arkadaşlar tanısın bizi. Şimdi buraya auto form parti dediğim zaman bakın hemen parti buraya geldi. Şimdi arkadaşlarımızın sorun yaşadığı bir nokta var burada. Çok soru geliyordu bununla ilgili daha önceden de. Partiyi kuruyorum ama gelen arkadaşları otomatik olarak kabul ettiremiyorum. Onun için de tekrardan bot sayfasına gelip Options kısmına geliyoruz. Şurada Accept Party Invites from Other Players. Bu seçeneği aktif ettiğimiz zaman artık biri bizim partimize girmeye çalıştığı zaman otomatik olarak kabul edecek. Şimdi bu parti liderinin ayarları.
Bir de otomatik olarak e, diğer arkadaşlarınızın partisine girebiliyorsunuz. Mesela Kratos'ta oynayıp bu videoyu izleyen arkadaşlarımız, bir de Thief olup solo kasanlar benim partime 7/24 otomatik şekilde ayar yapabilir. Mesela nasıl yapabilir? Şuraya gelip tekrardan matching kısmına gelip burayı falan artık siz tıklamıyorsunuz. Kendiniz parti lideri olmadığınız için. Sadece şurada join by name diyor. İsme göre katılıyor yani. Şurayı siz aktif ediyorsunuz. Burasını aktif etmiyorsunuz. Buraya yalnız benim normal ismimi değil, çünkü bende job takılı şu an. Benim job ismimi yazmanız lazım. Yani siz şuraya I am Lord Rise dediğiniz zaman burayı aktif ederseniz ben oyuna girip bu partiyi kurduğum zaman siz de 7/24 şekilde bu partiye katılabilirsiniz. Yani bu videoyu görüp de katılmak isteyen arkadaşlar buradan bu ayarı yapabilir. Sola kasanlar dediğim gibi burayı dörtlü olarak sürekli tazelemiş oluruz. Ya da kendiniz hani baktığınız belki hani benim partim sürekli full çekmeye başlar. Kendiniz de buradan parti lideri konumuyla kendi LTP'nizi oluşturabilirsiniz. Şimdi iki tane problemi bu şekilde çözdük. Şimdi LTP için artık arkadaşlarımız bu 2000 toplanması biraz zaman alır yani. Birkaç güne falan anca o dörtlü grubu kurarız. Scroll'larımız da dediğim gibi şu an çantada olduğu için bunları basar. Ama bittikten sonra ne yapacak? Artık o bir tane aldığı için tasarruf moduna geçmiş olacak. Şimdi bir şehre döneyim. Çarımızı script çekme için hazırlıklara başlayayım. Bir şehirden Rakdağ'ına script çekelim, o ayarları konuşalım. Şehre dönünce gireceğim videoya tekrardan. Evet, script'i çekmek için şehre geldim arkadaşlar. Öncelikle ton seçiminiz hangi şehirdeyse oradan başlatmanız lazım. Yani ben gidip Doğuhang'da kaydım varken Hotan'da başlatırsam kafası karışır. Bu tarz şeyleri tanımlarken bir malı anlatır gibi en ufak ayrıntıyı bile atlamamanız lazım ki kusursuz bir şekilde çalışmaya devam etsin. Şimdi biz Doğuhang'dan başlatacağız. Hotan'a ışınlayacağız. Hotan'dan da Rakdağ'a doğru bir koşu yapacağız. Şimdi bunun için bir script kaydına başlayalım. Bot sayfasına geliyoruz tekrardan. Sol taraftan training araya, şurada üst tarafta yarat kısmı var. Buraya tıkladığımız zaman bize şöyle bir sayfa açılıyor. Şimdi buradan record dediğim zaman o artık kayda başlayacak. İlerleyen zamanlarda belki buradaki diğer ayarları da konuşuruz. Şimdilik bizim için sadece bu yürüme kısmını bizim istediğimiz şekilde yapsın. Çünkü ilerleyen zamanlarda özellikle Yangan, Cave'de falan da benzer problemler yaşanabiliyor. Şimdi buradan record'a bastığım gibi artık kayda başladı. Oyuna tekrardan dönüyorum. Buradan mesela şuralara takılabilir diye buradan buraya direkt koşmuyorum. Önce şöyle bir ortalıyorum. Tekrardan buraya yürütüyorum. Buradan ışınlatıyorum. Botana tıklıyorum ve geldik. Olabildiğince şuradaki oyuncuların falan üzerlerine tıklamamaya çalışın. O artık biraz daha oyuncunun ismini falan kayda alabiliyor bazen. Şuradan tekrardan gelip yolumuz ne bizim? Bu taraftan çıkış yapacağız. Buraya tıklayıp buradan artık Rak Dağı'na kadar şuradaki slota kadar yürüyeceğiz. Bu sıkıcı aşamayı ben kendim yapayım. Çünkü zevkle basacağım birazdan. Oraya gittiğimiz zaman videoya tekrardan gireceğim. Evet, dışarı getirdim arkadaşlar noktaya. Şimdi tekrardan gelip buraya stop dediğimiz zaman artık bu kaydı aldı. Save as diyoruz. Burada hemen bot sayfasını kaydedecek. Biz de buraya feeder mask diye kaydedelim mesela. Şimdi burası kalsın. Bunu kapatabiliriz artık. Tekrardan burayı bir training araya alıyoruz. Range'imiz kaçsa işte burada 75 yeterli. Start bot dediğimiz zaman şuradaki yaratıkları kessin. Tekrardan bir şehre döneceğim. Bir de üzerine bu training arayanın script'i ilave edeceğiz. Artık buraya o script'i kullanarak gelmiş olacak. Şimdi şuradan ikinci kısma bir tane bir add ekliyoruz. Burada ne diyor? Training araya bir isim verin. Diyelim ne diyelim? Feeder mask diyelim. Şimdi bu ikincisine change script diyoruz. Buradan az önce yazdığımız script'i ekliyoruz.
Şimdi burada file'da bakın dosya zaten gözüküyor. Bir de sağ tuş tıklayıp buna enable diyoruz. Bakın bu training array'e bunu bağladık. Şimdi şehre bir dönelim tekrardan. Bir bakalım kendisi başarılı bir şekilde buraya gelebilecek mi? Şehre dönünce gireceğim tekrar videoya. Evet, şehre döndük arkadaşlar. Şimdi bir start diyelim, bakalım çalışacak mı? Şimdi önce bir şehir turunu tamamlayacak. Ondan sonra bizim yaptığımız skripte gidip kasmaya başlaması lazım. Yolda herhangi bir problem yaşanırsa videoya girerim tekrardan. Başarılı bir şekilde varırsak da artık kapanış tarafı için Rock'tan da videoya girerim. Evet arkadaşlar, çarımız başarılı bir şekilde Tovna kasılma alanına geldi. Yalnız bu skripti çizerken yoldaki nasıl diyeyim, mesafeleri böyle uzun uzun tutarak çizmeyin. Hani şimdi ben biraz daha önceden çok çizdiğim için zerki basıp 20 metre 20 metre 20 metre 20 metre işlete işlete hızlı hızlı getirdim. Herhangi bir sorun olmadı. Ama siz orada en ufak bir, dediğim gibi, hani bir ayrıntıyı kaçırırsınız. Bir noktaya basarsınız, orasını kayda almaz, örnek veriyorum orada record kısmına. Orada zaten walking şu noktayı, walking şu noktayı diyor yazar. Eğer hani orada baktığınız bir kopukluk var, orayı hemen dönün, tekrardan tamamlayın. Bir daha return çekmenize gerek yok. En kötü bot yani olduğu yerde şöyle bir 360 derece dönebilir. O kadar problem değil. Ama o araları olabildiğince küçük tutmak lazım. Mesela yolda gene sıkışan, sağda solda takılan oyuncular vardı. Bunlar hep bu tarz problemlerden kaynaklanıyor. Bir de farkına varmıyorsunuz. 2-3 gün vakit gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, buradaki görevleri artık tamamlayacağız bu şekilde. Feeder masklardan sonra bir Black Eagle'lara geçeriz muhtemelen. Artık bir sonraki videoda 76 level olarak görüşürüz gibime geliyor, yani bir aksilik yaşanmazsa. Ama tabii büyük konuşmamak lazım. Yine bir problem olursa ben yine çözmem muhtemelen. Videoyu çekmeyi beklerim. Bizim öyle bir acelemiz yok zaten. Burada maksat yani beraber içerik üretmek, yavaş yavaş sindire sindire kasmak. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.